şeylerden mi koyarım bak. Rocket Espresso R91. Yani R91. Rocket'in R9 ticari makinesi var. Tek gruplu hale geldi sonra. R9'un yanına bir tane bir eklediler. R91 ortaya çıktı. Rocket'in amiral gemisi R91 karşımızda. Bu makineye hayranız. Tabii Rocket'in bütün makineleri harika. Hepsi birbirinden güzel. Çok farklı özellikleri var. Fakat ne kadar özellik varsa, yani espresso makinelerine dair çıkmış olan ne kadar teknik özellik varsa bunların hepsini tek bir makinede toplayalım demişler. Topladıktan sonra da böyle muhteşem bir makine ortaya çıkmış. Kapasite var, teknik donanım var, basınç profilleme var ki R91'ın diğerlerinden tamamen ayıran özelliği. Ama onun yanında bir de volümetrik dozaj imkanı var. Yani biz bu tek gruplu makineleri genellikle işte hep kolu kaldır, kolu indir, manuel kullanıyoruz. R91'da o özellik de değişti. Burada dokunmatik ekranında single ve double espresso için programladığınız miktarlar aynı ticari büyük makinelerde olduğu gibi kullanılabiliyor. Ekran dokunmatik, tüm özellikleri çok rahatlıkla parmağınızın ucunda değiştirebiliyorsunuz. Otomatik kullanımın yanı sıra tamamen manuel kullanımla da ben kahve yapmak istiyorum derseniz grubun üstündeki bu pedal sistemi size bu imkanı sağlıyor. Yani manuel de yapabiliyorsunuz ama birazdan anlatacağım. Özellikle basınç profil konusunda manuel olarak istediğiniz gibi ve ekranda da grafik olarak gözünüzün ucuyla takip edebileceğiniz bir basınç profili takip edebiliyorsunuz. Espresso akışını başlatıp tekrar kapatabiliyorsunuz. Şimdi R91'ın şu anda karşımızda bir tamamen ahşap donanımlı bir modeli var. R91 kenarları tamamen inox olarak uzun zamandır getiriyorduk. Inox yani tamamen paslanmaz çelik bir makinaydı. Daha sonra yan gövdeyi beyaz ya da siyah olarak üretmeye başladılar. Onları da getirdik. En sonunda bu Amerikan cevizi görüntüsüyle çıkardıkları zaman hemen dedik Türkiye'ye gelmesi lazım. Siparişlerimizi verdik. Makine geldi. Hakikaten muhteşem olmuş. Çünkü bu Rocket'in alıştığımız harika polisajlı paslanmaz çeliğin yanı sıra ahşap muhteşem bir sıcaklık kazandırıyor. Şimdi baktığımız zaman neler görüyoruz? Burada kocaman bir buhar çubuğu var. İstediğiniz yöne rahatlıkla hareket edebiliyor. Pitcher'ı getirdiniz. İsterseniz böyle, isterseniz bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sıcak su musluğu hemen burada. Bayağı da büyük. Aynı ticari makineler gibi bir sıcak su musluğu var. Sıcak su musluğunun herhangi bir vanası yok. Bahsettiğim gibi ekran üstünden dokunmatik, oradaki damlacığa dokunduğunuz zaman sıcak su akıyor. Tekrar dokundunuz, durabiliyor. Ya da programladığınız kadar sıcak su alabiliyorsunuz. Buharı çalıştıran gene buhar vanası yok. Aşağı yukarı hareket ettirebileceğiniz ve burası da tamamıyla ahşap kaplama olan bir joystick kumanda var. Zaten Rocket Boxer'de değil ya da Rhea'da değil ama onlardan hemen sonra Doppio yani çift kazanlı ticari makinesinde olsun, R9 modelinde olsun ve bu arkadaşın gene bir de ticari versiyonu var.
R9V modeli. O modelde de gene bu şekilde buhar çubuğu vanası kullanıyor. Kumanda burada. Şimdi geniş bir kasa. Çok büyük değil ama küçük değil. Yani ben buradayım diyor. Niçin bu boyutlar var? Çünkü içerisinde dev bir sıcak su kazanı var. Toplam miktarı söyleyeyim size. 5,5 litrelik sıcak su kazanı var. Boiler. Yani buhar kazanı 3,6 litre. Espresso kazanı 1,9 litre. Neredeyse 2 litreye yakın bir espresso kazanı var. İkisini topladığımız zaman 5,5 litre. Kazanların tamamen paslanmaz çelik. Hem buhar kazanı hem espresso kazanı tamamen paslanmaz çelik. Ve gördüğünüz gibi de saturated denilen, yani buradaki espresso kazanıyla grubun arası tamamen birbiriyle bağlantılı. Herhangi bir işte vidaydı, şuydu, buydu, işte conta vesaire değil, tamamıyla köprü şeklinde birbirine kaynak edilmiş ve sıcak su dolaşımını ve ısı stabilitesini ideal hale getiren satüre edilmiş bir grup başlığı var. Zaten basınç profilleme yapmak için bu şekilde grup başlıklarına ihtiyaç var. Satüre edilmiş olmaları gerekiyor. Aynı zamanda pompa da değişiyor. Yani bizim biliyorsunuz vibrasyon ve rotary pompa tanımlamalarımız vardı. Bu makinede dişli bir pompaya geçiyoruz. Gear pump var. Çünkü basınç ayarları direkt pompa üzerinden yapılıyor. Yani tamamen elektronik bir takım şeyler yapmayla değil, direkt pompaya hükmederek basınç değişikliği sağlanıyor. Zaten sizin değiştirdiğiniz basınç özellikleri ekranda grafik olarak izlenirken aynı zamanda buradaki 9 bar manometresinde de ileri geri inişlerini gözünüzle takip edebiliyorsunuz. İnanın espresso yaparken bu çok zevkli ve hoş bir özellik olarak dikkatinizi çekecek. Onun dışında su tesisatına tabii ki bağlanabiliyor. Ama burada kocaman bir rezervuar var. İyi su tedariğini, eğer su tesisatına bağlama imkanınız yoksa buradan kendiniz temiz suyu doldurarak yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bazı markalar özellikle büyük bu tarz makinalarda bazen sadece su tesisatına bağlanan modeller olabiliyor. Ama R9-One'da her ikisi de mümkün. Şimdi dış görünüşünü gördük. Arka tarafı bu ahşap kaplama bu arada. Yanlarda var. Arka tarafta var. Yani evinizde ya da işletmenizde. Çünkü bunu çok rahatlıkla işletmede de kullanabilirsiniz. Kafesinde R9-One kullanan çok yakın sevdiğimiz dostlarımız var. Kafe işletmeleri yapabiliyorlar rahatlıkla. Özellikle de bu modeli tercih ediyorlar. Çünkü kapasite var ve kahvenin en iyi şekilde aromalarına ulaşabilmek için de basınçlarla oynayarak farklı basınçlarda farklı lezzetleri yakalama imkanı var. Çok geniş bir çekmece var önünde. Tabii ki su tesisatına bağlandığı için çekmecenin de ortasında bir delik var. Tabii ki şu anda biz bağlamadık. Orada da bir kör tapası var. Kör tapayla kapalı. Ama tesisata bağladığınız zaman burada pis su giderini de tesisata verebiliyorsunuz. Arkadan bakıldığı zaman da çok güzel. Ön taraftan bakıldığı zaman da çok güzel. Çok cazip, çok sevdiğimiz bir model oldu R9-One. Göstergeler de oldukça büyük. Hem 9 bar espresso göstergesi hem de kazan göstergesi burada mevcut. Şimdi nelerle beraber geliyor? Size onu göstermek isterim. Fatih'ciğim rica ediyorum. Teşekkür ederim. R9-One ahşap bir kasayla geliyor. Çok güzel sarılmış, işte güzel korunmuş bir şekilde bize ulaşıyor. Ahşap kasayı açtığımız zaman içerisinde yukarıda bir ahşap kutu daha var. Kutunun içerisinde neler var? Portafiltreler var. Şimdi size göstereceğim onları. Ben şimdilik kutuyu geri veriyorum. Portafiltrelerden bahsedeyim. Şu anda zaten bir tanesi takılı. Tamamı paslanmaz çelik. Güzel sivri uçlu, sevdiğimiz tarzda bir portafiltre. Double portafiltresi. Single portafiltresi. Ve bunların yanında bir de bottomless portafiltresi. Portafiltrelerin iç tarafına baktığımız zaman, çıkartmaya çalışıyorum. IMS Competition seri ve
Roket'in meşhur paslanmaz çelik tamperi. Yani ilave bir tamper satın almaya da gerek yok. Hatta ilave bir batımlı satın almaya da gerek yok. Bu tamamen sistemin içerisinden çıkıyor. Kutuda ilaveten tabii ki kullanım talimatı, işte bağlantı hortumları her makinede olduğu gibi var. Ama çok ilginç. Mesela buradaki shower'ın bir yedeği var. Fırçası var tabii ki, temizlik fırçası vesaire. Full donanımıyla birlikte gelen bir makina. Şimdi bu çok geniş kapsamlı olan dokunmatik ekrana beraber bir bakalım. Ve burada menünün özelliklerini size tanıtmaya çalışayım. Rocket R9 harika geniş bir ekranla tüm bilgileri bize sunabiliyor. Görmüş olduğunuz bu ekran her türlü bilgi yetmeyeceği için 3 ayrı bölüme ayrılmış. Şu anda bu görmüş olduğumuz noktalardan birincisi daha koyu bir şekilde aydınlanmış durumda. O yüzden birinci ekrandayız. Bu birinci ekranda neler var? Hızlıca onları bir göstereyim. Şimdi R9 volümetrik dozajlama yapabilen bir makine, anlatmıştık. O yüzden 1 ve 2 rakamlarını görüyoruz. Tamamıyla dokunmatik bir ekran bu. Bütün komutları dokunmatik ekran üstünden verebiliyoruz. 1'e bastığımız zaman single espresso, 2'ye bastığımız zaman double espresso akışını sağlayabiliyoruz. Espresso akıyor bizim programladığımız miktarda ve daha sonra duruyor. Hatta sıcak su dahi burada gördüğünüz damla işaretleriyle belirtilmiş. Bastığımız zaman sıcak su akıyor. O da programlanabilir olduğu için istediğimiz miktarda fincanın içine sıcak su akıyor ve duruyor. Ekranda başka neler görüyoruz? Sol üst köşede şu anda 92,3 derece görüyoruz. Bu nedir? Espresso grubumuzun ısısı, PID. Onun özelliklerini de bu ekran üstünden değiştirebileceğiz. Sağ üst köşede ise saati görüyoruz. Bunların hepsi programlanabiliyor. Saatin bize faydaları var çünkü içerisinde takvim özelliği var. Açılış kapanış saatlerini de R9'da verebiliyoruz. Otomatik olarak bizim için hazır olabiliyor. Şimdi birinci ekranın tüm özelliklerini anlattık ama sağ alt köşede burada bir grafik görseli var ve üzerinde A harfi var. Buraya her bastığımızda mesela A, B, C, D ve E olarak 5 farklı basınç profilini bize sunabiliyor. Hatta bir kez daha basıyoruz, E'den çıkıyoruz. Bu kaydedilmiş sevdiğimiz bir basınç profili varsa burada kayıtta duruyor. Bu A ve E haricinde. Burada da parmak işaretini gördüğümüz zaman bu demektir ki grubun üstündeki manuel pedalı kullanarak istediğimiz basınç profilini sağlayabiliyoruz. Çok beğendik espresso akışını, lezzeti mükemmel. O halde kaydetmek istiyoruz. Hemen buradaki yıldız işaretine basarak kaydı sağlayabiliyoruz. Tekrar bastığım zaman ilk ekrana dönüyor. Bu birinci ekrandı. Ortadaki R sembolüne, roket sembolüne basıp hemen ikinci ekrana geçiyorum. İkinci ekranda çok farklı bilgiler var. Sol üst köşede eğer sistemle ilgili bir arıza söz konusuysa, işte su yok vesaire, ünlem işareti kırmızı yanıyor, bize o bilgiyi veriyor. En üstte bir sayaç göstergesi var. Basıyorum, kaç defa kahve yapılmış, toplamda ne yapılmış, bu bilgilere ulaşabiliyorum. Buradan çıkabiliriz bu çarpı işaretiyle. Sağ üst köşede önemli bilgi var. Isı, PID ekranı. Buradan giriyoruz. Espresso grup ısısını virgülden sonra bir hane olmak üzere değiştirebiliyoruz. 92,3, 92,4, 92,5 gibi. Espresso ısısını yaptığımız gibi buhar kazanının ısısını da değiştirebiliyoruz. Buhar kazanı ısısı 120 derecelerde biliyorsunuz. Biraz daha fazla basınç, daha fazla buhar gücü istiyorsak 123 dereceyi daha yukarılara çekebiliyoruz. Hemen bu derecenin altında sağ tarafta bir saat göstergesi var. Buraya girdiğimiz zaman gün, ay, yıl değişikleri yapabiliriz. Daha sonra işte günü, saati tüm detayla yapabiliriz. Otomatik start çalışsın mı, çalışmasın mı, ne şekilde çalışsın, bu bilgileri girebiliyoruz. Böylelikle işte sabah 6'da açılsın, daha sonra kapansın, bu bilgilerin tamamı verilebiliyor. Burada buhar işareti var. Buhar işaretinin üstüne bastığımız zaman kapatıyoruz. Hemen buhar kazanının ısıtması devre dışı bırakılıyor. Eğer sadece espresso yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz.
Ayarlarla ilgili burada bir kısım var. Girdiğimiz zaman mesela su tedariği nereden geliyor? Üstünde biliyorsunuz R91'da su rezervuar var, tankımız var. Temiz suyumuzu üstündeki su tankından mı sağlıyoruz yoksa şebekeden mi sağlıyoruz? Bunu da buradan rahatlıkla değiştirebiliriz. Tankta bırakalım çünkü şu anda tanktan sağlıyoruz. Buraya girdiğimiz zaman başka özellikler var. Lisan değişiyor. İşte derece mi, Fahrenheit mı? Bunları değiştirebiliyoruz, çıkıyoruz. Genellikle bazı bakımların yapıldığı alan. En sağ altta biraz önce bahsetmiş olduğum basınç profilleme kısmı var ki R91'ın aslında kalbi diyebileceğimiz, onu öne çıkaran özellikler. Hemen bu grafiğin üstüne tıklıyorum. Biraz önce görmüştük A, B, C, D ve E harfleri. Şu anda profil A'yı gösteriyor. Burada gördüğünüz T'ler süre, P'ler ise basınç. Bu ne demek? Profil A'nın içerisinde T1'den T5'e kadar bir extraction süresini, yani kahve yapma süresini 5'e bölebilirsiniz. Aslında 25 ila 30 saniyede yapmış olduğumuz bu kahveyi burada hangi basınçlarla hangi sürelerde tamamlamak istediğimizi kayıt edebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi örnekte şu anda T1 4,3 saniye. Ben bu süreyi buradan istediğim gibi azaltabilirim. Örneğin 4 saniye. Daha sonra bir sonraki değere geçebiliyorum. 4 saniye 4,6 bar verecek. Biraz sonra bunların da nasıl değiştiğini göstereceğim. Ondan sonraki 17,6 saniye 9 bar versin. Daha sonra geri kalan sürede de işte 6 saniye diyebiliriz. 5 bar verip bitirsin. Yani bir nevi ön demleme, normal basınçta espresso akışı ve son demleme. Yani post infusion imkanları var ve bunları kayıt edebiliyoruz. Kaydediyorum, buradan çıkıyorum. Daha sonra bu profil A'ya yaptığım gibi profil B, profil C, profil D ve E'yi istediğim gibi kayıt edebiliyorum. Sonra da başa dönüyorum. Son ekrana geçelim. Şu anda ortadaki aydınlanmış durumda. Tekrar R'ye basıyorum. Son ekrana geliyorum. Burada çok fazla bir bilgi yok ama çok önemli bir alan. Burada ne yapıyoruz? Programa basıp R harfine bastığımız zaman volümetrik dozajı ayarlayabildiğimiz alan. P işaretleri varsa eğer 1 ve 2'nin yanında biz bunu programlayabiliriz demektir. Portafiltreyi takıyorum kahveyle beraber fincanda olması gereken miktarı belki bir shot glass yardımıyla belki sadece fincandaki miktara göre bakarak burada belirleyebiliyorum. P işareti yanarken 1'e basıyorum. Single espresso'yu yapıyor. Kaydını alıyor. Daha sonra tekrar basalım. Double espresso'yu ayarlıyorum. Hatta ve hatta sıcak suyu da buradan ayarlayıp programlayabiliyorum. Tabii ki hangi basınç profili seçiliyse single ve double espresso programları o basınç profiline göre belirlenecektir. O yüzden siz genelde B kullanıyorsanız ya da C, 1 ve 2 programlarını sevdiğiniz basınç profilini seçerek ondan sonra yapmalısınız. Umarım size özellikleri bu kısa süre içerisinde eksiksiz olarak anlatabilmişimdir. Ama böyle bir makineyi hakikaten peş peşe hızlı bir şekilde anlatmak mümkün değil. Hani denir ya anlatılmaz, yaşanır. Buyurun Espresso Perfetto'ya her zaman olduğu gibi kahvelerimiz eşliğinde makinenin başında sohbet ederek daha çok detaylı bilgilerini paylaşalım. Bu arada sizi bu ekrandaki güzel görüntülerle yalnız bırakmak istiyorum ve müsaadenizi rica ediyorum efendim. İyi günler.